Bu lig son haftaya kadar kalacak ve yani öyle bir noktaya geldi ki hani Galatasaray Fenerbahçe derbisi belirleyecek şampiyonu. Ama maçın hakemi bu arada Ali Şansalan oldu. Nerede? Derbinin. Beşiktaş Galatasaray. Nereden biliyorsun onu sen? Abi ben algoritmayım. Lale Orta, MHK başkanımız. Hep böyle bir şeyler yapmaya çalışarak daha da köpürtüyor aslında meseleyi. Herkes oradan ekmek yiyor hakem meselesinden. Biz de dahil. Biz de dahil, bütün medyada dahil, Hakemler, işte eski hakemler hakemler. dahil, MHK dahil, federasyon dahil, kulüpler dahil. Bak 3 teknik direktör de çok başarılı ve şampiyonluk yarışında son haftaya kadar taşıdılar takımlarını ve şahane bir şey yaptılar, sağ olsunlar. Ne oldu? Esas adam oldu takımlarda işte. Ne oldu seni da teskin eden Arda? Onu da konuştuk. Tamam abi işte esas adam. O elini omzuna atıp Bravo. ya baba gel ya falan. Evet. Maçla berabere bitmiş ha. Bunu sağlayan da Jesus. Onun böyle davranmasını sağlayan. Onun hocası da o. Ondan emin değilim abi. Ben eminim. Hoca değil diyoruz ya bazen. Yok canım ben diyen duymadım. Ya adama öyle kupayı verirler bak. Evet. Anlatabildim mi? Merhaba değerli seyirciler. Derbi'nin sunduğu Natspor Gazete başladı. Serkan. Evet abi o zaman Sağlam bir çok yoğun gündem ve var, sağlam değil mi? gündem. Evet hemen girelim konuya. Heyecanlı mısın? Hemen Aydın Bayram öncülüğünde hazırlanan gazetemizin ilk sayfasıyla başlayalım. Şimdi bir kere bitime 7 maç kala dev yarış. Süper Lig'de şampiyonluk kümede kalma yarışı nefes kesiyor. Bütün gündemin en önemli şeyi bu. İçinde yüzdüğümüz akvaryumun aslında. Tabii canım sen. En önemli mevzusu bu. Onun için sordum sana heyecanlı mısın diye. Abi ben heyecanlıyım. Ben de. Sivas-Fenerbahçe maçı için de heyecanlıyım. Sadece Beşiktaş-Galatasaray derbisi değil. Serkan ne diyoruz sezon başından beri? Bu lig son haftaya kadar kalacak ve yani öyle bir noktaya geldi ki hani Galatasaray Fenerbahçe derbisi belirleyecek şampiyonu. Evet. Yani öyle gidiyor. Ya hemen Dolayısıyla da hem sezon başındaki öngörülerimiz yani kendimiz adına değil de hani ligin bu heyecanının yükselmesi adına bir mutluluk verici bir şey. Öngörülerimizin gerçek olması güzel bir şey. Çünkü hakikaten yükseliyor lig heyecanı. Şahane bir ligimiz oldu şu anda kalan haftalarda bana sorarsan. Kavgadan, dövüşten, bilmem neden her şeyden bağımsız. Hani futbolun yükseldiği inşallah futbolun yükseldiği son haftalar yaşayacağız gibi geliyor bana. Mükemmel. Artık öyle olmak zorunda çünkü. Çok iyi bir yorum geldi. Program çekimine girmeden önce sosyal medyaya düştü demeci. O yüzden gazetemizin ne İstanbul ne de Anadolu baskılarına yetişmedi. Ama onu belirtmek isterim tam senin destekleyecek şekilde, daha doğrusu başka bir açılım getirecek şekilde Borini. Biliyorsun şu anda efsane bir performans sergiliyor. Bütün büyükler onu almaya çalışıyor. Ve Karagümrük'te çok başarılı bir sezon geçiriyor. Türk futbolu hakkındaki yaptığı tespiti kısaca okumak isterim. Türkiye'de futbol tutkusu çok sıcak ama çok sıcak. Okey. Gereğinden fazla sıcak. Ama tutkulu oynuyor. Yani tutkulu bir şey diyor burada futbol. Daha düşük bir seviye bekliyordum diyor. Çok yüksek bir fiziksel yoğunluk var. Teknikten biraz ödün veriliyor. Bak Bir ne kadar zarif ama ne kadar zarif. Teknikten biraz ödün veriliyor ama bu maçları her zaman sonucu her türlü sonucu açık hale getiriyor diyor. Doğru. Yani Çok güzel ben yorumlamış. hayatımda bu kadar güzel bir Türkiye Süper Lig yorumu daha önce güzel, duymadım çok abi. güzel O yüzden de seyircilerimiz de Yalnız o mazur teknikten- görsün Aydın Bayram da. O teknikten biraz ödün. ödün veriliyor. Böyle küçük söylemiş ama onu. Aslında o çok büyük. Esas orası çok önemli konu. Ama ligimizde kendimizden de dahil olmak üzere hak ettiği değeri görmüyor bir yandan. Yani tamam evet teknik sorunlar var. Bazı Onun problemler için var. de Kültürel problemler var. Neden? Görmemesi için elimizden geleni yapıyoruz çünkü. Aynen. Yani futbolun bütün unsurları dahil. Hani hepimiz hani hep söylüyoruz ya burada. Yani masum değiliz hiçbirimiz. Aynen. Hepimiz bu futbolumuzun hak ettiği değeri görmemesi için ne yapılması gerekiyorsa onları yapıyoruz. Yani mesela hakem konusu teknikten daha önemli. Yorumlarda da, anlatımda da. Tabii. Değil mi? Tabii. Maç önünde Ya de, maç Serkan, sonunda da. çünkü Ama maçın mesela hakemi şimdi- bu arada Ali Şansalan oldu. Nerede? Derbinin. Beşiktaş Galatasaray. Nereden biliyorsun onu sen? Evet, ilk ben Değil mi? Ben söyledim ilk abi. senden Tabii. duydum onu. Böbürleneceğim Herkes mi ilk senden duydu? Herkes ilk benden duydu abi. İddia ediyorum. Nereden biliyorsun? Abi ben algoritmayım. Algoritma benim. Maçlara hakemleri ben atıyorum. İşte Şimdi mesela büyük- Sivas Fenerbahçe falan diye mesela abi
Yani ya Lan ben de bu algoritma kim acaba deyip duruyordum. Sen benim abi. miydin? Evet. Maske. İtiraf ediyorum. Derbi ateşi tabii Ya ki. şimdi bak, bu maçın hakemi kim olacak tartışmaları var ya. Bizde derbiden önce Tabii. maçın hakemi kim olacak tartışmalarıyla başlar. Bittikten sonra da ben söylemiştim, bu olursa böyle olurlar, işte bir maçta şöyle yapmıştı, öbür maçta böyle yapmıştı falan filan diye bunlar tartışılır. Bak, bunlar tartışıldığı sürece işte futbolumuza hak ettiği değeri verme ihtimalimiz ortadan kalkıyor. Tabii. Bak, o kadar basit bir şey değil bu hakem meselelerin bu kadar büyük görülüyor olması. Bana göre bu herkesin işine yarayan bir durum, bir ortam oluşturuyor bu hakem meseleleri, Serkan. Kesinlikle. Şimdi ne demek istiyorum? Herkes oradan ekmek yiyor hakem meselesinden. Biz de dahil. Biz de dahil, bütün medyada dahil, Hakemler, işte eski hakemler hakemler. dahil, MHK dahil, federasyon dahil, kulüpler dahil. Burada zarar gören futbol ve taraftar. Taraftarın bunun durması için bir tek etkili futbolun unsuru, tek etkili unsuru da taraftardır, müşteridir. Abi Taraftar durdurabilir ama maalesef bence Türkiye'de futbol öyle kendisi, oyun, saha içi falan o kadar fazla sevildiğini düşünmüyorum ben. O yüzden de böyle yanında hep söylüyorum. Goy goy ya, mu seviliyor? Goy goy ve kavga mavga, işte bunlar hani mesela hakem meselesi çok müsait buna. tabii. Çok doğurgan. Görece Hani çünkü. Kavga konusunda acayip, evet. Ve mesela Lale Orta, MHK başkanımız, hep böyle bir şeyler yapmaya çalışarak daha da köpürtüyor aslında meseleyi. Anlatabiliyor muyum? Gündemde kalıyor sürekli. O gündemde kalması herkesin işine yarıyor. Programlar seyrediliyor. Efendime söyleyeyim, işte kulüp yöneticileri oradan taraftara şirin görünecek çok güzel argümanlar üretebiliyorlar. Bu bitmediği sürece o futbolumuza gereken önemi verme durumunu oluşturmamız mümkün değil bana sorarsan. Şimdi sen konunun tabii özüne indin. Çok güzel bir açılım getirdin. Tespitler yaptın. Ama yaşadığımız örnekleri de şu sıcağı sıcağına ben bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bak ne oldu biliyor musun abi? Dünyanın hiçbir ülkesinde ben böyle bir şey duymadım. Beşiktaş kulübü açıklama yaptı daha Ali Şansalan'ın ismi açıklanmadan. Ali Şansalan'ı biz istemedik diye. Ali Şansalan açıklanmadı daha. Bir şey çıktı. Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Ali Şansalan'ı istedi derbiye diye bir dedikodu çıktı, çıkartıldı. Her neyse doğdu, köpürdü. Ya ben olayın o kısmıyla hiç ilgilenmedim. Ben Ali Şansalan'ın ismini aldım, verdim bir haberci olarak. Anlatabildim mi? Peki sevgili algoritma, Buyur abi. ne düşünüyorsun Ali Şansalan'ın ataması konusunu? Şaşırdım. Nasıl onu atadın sen? Şaşırdım, ben de kendime şaşırdım. Algoritma işte. Ha yanlış atama demiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Hani benim beklediğim hani gene bir Halil Umut Meler olur mu? İşte ya da ne bileyim bir Zorbay Küçük denenir mi falan gibi bir şeylerdi. Ama bir baktım Ali Şansalan ismi bayağı böyle lak diye. Hani haberi böyle kemiksiz alırsın ya abi hani yorumsuz. Ya Ali Şansalan olacak ya Fuat Akdağ olacak falan gibi gelir Değil. bazen. Net Bu yok. geldi. Net Çat Ali diye Şansalan çat diye geldi. Ben de hani canlı yayında söyledim. Nihat'la yaptığımız çekimde söyledim. Sosyal medya hesabımdan paylaştım. Ve bunun üzerine O zaman algoritmanın remini mi artırdılar acaba? Bilmiyorum Yani öyle abi. çok net geldiğine bilmiyorum göre. abi Omega 3 kullanıyorum onu kastediyorsan. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş yönetimi resmi açıklama yaptı diyorum sana Fuat abi. Resmi açıklama gelmeden ne dediler? Ali Şansalan'ı biz istemedik. Ya bu çok acayip bir şey ya. Bir acayip şey daha oldu. 23 Nisan'da gelenektir. Koltuklara çocuklar oturtulur. Bir videomuz var onu bir izleyebilir miyiz? İzleyelim. Ben Cumhurbaşkanı olduğumu varsayıyorum. Şu an ilk işim olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanını değiştirdim. Fenerbahçe hakemlerle sorunu var çünkü. Ben Cumhurbaşkanı olduğumu varsayıyorum. Şu an ilk işim olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanını değiştirdim. Fenerbahçe Diyor federasyon başkanını mı değiştiririm diyor. Fenerbahçe hakemler falan tam duyamadım. Ya orası boş ver ya. Ya Diyor ki, orası da önemli. Şimdi bak ne dedik demin. Ya çocuk oraya oturmuş hakemler falan diyor. futbol sandığı şey ne bu. yapsın? Yani bizim futbolla ilgili konuşmaların evet zannettiği şey maalesef Sorun o abi. durum bu. Başkanı değiştir. Sormuşsunuz Cumhurbaşkanı olursan ne yapacaksın? Çocuk da söylemiş yani.
derdim meselesini. Yo, ben Böyle çocuğu yapacağım demişti ama. Federasyonu da suçlamıyorum. Kendimi de içine katarak futbol kültürümüzün böyle bir tezahüre sebep olması çok acayip değil mi ya? Bir yandan futbolun bu kadar gündemde olması tabii bizim için hani bir spor işi içinde olanlar için iyi olabilir belki ama evet yani biraz önce anlattıklarımıza çok uygun bir durumu örnek görüyoruz. Sahaya dönelim. Evet. Abi bak hiçbir şey. Cümleler falan her şey boş. Ben çok heyecanlanıyorum. Böyle bir doğuştan MC tarafım var benim böyle. Boks maçlarında falan anons yapacak kadar gaz adamıyımdır. Ama abi bir tarafta Abubakar var. Bir tarafta da Icardi var. Bu benim için yeterli. Hani boş sayfa olsa bile. Abubakar, Icardi. Bir dakika. O zaman popülist yaklaşıp sana şu soruyu sorayım. Abubakar mı Icardi mi? Zor soru değil mi? Çok zor soru canım. Yani Şöyle sorabilir miyim? Icardi'nin yerinde Abubakar olsa Galatasaray'da ya bu maça kaç gol özel atardı? soruyorsan bu sorunun bir yanıtını veremem ben. Tabii bu maça özel değil. Genel bir soru bu. Genel soruyorsan Icardi derim herhalde ben ya. Yani hani Yaş, vallahi tabii kondisyon. birçok şeyi bir araya getirdiği zaman evet. Ee, Ama bu maça özgü performansa dair bir şey soruyorsan o bambaşka bir soru. Ben de aynen senin gibi düşünüyorum. Aynı noktadayım. Bence de Icardi ama sezon başından itibaren Abubakar Galatasaray'ın birinci santrforu olsa 13 golü 7 asisti geçer miydi? Belki asiste geçemezdi. Hatta kesin geçemezdi. Ama gol sayısında da geçebilirdi. Bu noktaya da dikkat çekmek isterim. Yani Abubakar da baya büyük seviyede bir golcü. Şenol Güneş bir tarafta. Bir tarafta Okan Buruk. Bir tarafta Mert Günok Türkiye'nin en iyi Türk kalecisi. Öteki tarafta Türkiye'nin en iyi çok yabancı formda. kalecisi Muslera. Muslera Muazzam maç. Muslera'da Esas hep sen heyecanlı Muslera'dır. mısın? Tabii canım çok heyecanlıyım bu maça dair. Ne bekliyorsun? Goller, sertlik. İnşallah bekliyorum vallahi sert, gollü, mollü böyle güzel bir maç olsun istiyorum. Sonucu etkiler mi? Yani mesela şey gibi olmayacak. City Arsenal maçı gibi olmayacak. Değil ya, City Yani duman Arsenal'i bitirdiler, yok ettiler. Hani o bir şey. Buraya kadar baba dediler yani değil mi? Derler ya silik ikili yaptılar onları. Yani, Ama bu maçta öyle olmayacak. Çünkü hani denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçeceği için de heyecanlı bir maç olacak. Güzel Beşiktaş'ın bir maç sahasında olacak. olması maçtaki büyük dengeleri avantaj. Çok büyük ayrıca avantaj. heyecanlı bir hale getiriyor. Evet, çok büyük avantaj. Beşiktaş'ın daha böyle bir ivmeli olması, hani son haftalardaki durumu. Galatasaray'da hafif böyle düşüş gözlemliyoruz. Ama derbi olunca bundan hiçbirinin bir anlamı kalmıyor biliyorsun. Hepsini sil at. Doğru söylüyorsun. Peki Galatasaray kazanırsa şampiyon oldu denebilir mi bu maça dair? Daha 7'şer Denemez. maç var. 6 maçı olan var. Beşiktaş 6 var. Denemez. Bak Beşiktaş, Başakşehir, İstanbul, Sivas, Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor maçları var daha Galatasaray'ın. Beşiktaş bu maçı kazanırsa puan farkını yalnız 5'e indiriyor Galatasaray'la mesela. Evet. Yani maç fazlasıyla da olsa. Bayağı zorlu maçlar bekliyor takımları. Evet. Yani şu anda mesela Galatasaray'ın galibiyeti halinde şampiyonluk son haftaya kadar sürecek diye düşünüyorum ben. Halinde bile. İşte orada da derbilerin önemi ortaya çıkacak. Diyorsun. Neden? Averaj diye bir şey var. Tabii. Fenerbahçe Galatasaray maçına kalırsa şampiyonluk orada bir averaj durumu. İşte orada derbilerin önemi çıkıyor. Haftanın en aromalı konusuna geçmek istiyorum ben. Geç. Gelelim ilk sayfaya, en alta. Gomis krizini Muslera çözdü. Galatasaray puan kaybetti. Puan kaybettikten sonra maçtan önce sakatlığı, sırt ağrıları nedeniyle oynayamadı denen bu Gomis'le ilgili Okan Buruk tarihi bir açıklama yaptı. Perşembe günü geldi bana, bir daha sezon sonuna kadar forma giymek istemediğini söyledi. Çünkü oyuna onu değil, Icardi'yi çıkarttıktan sonra Barış Alper'i aldım diye dedi. Sonrasında Galatasaray Başkanı konuştu. Gomis'in bu hareketini yadırgadım dedi. Pek çok Galatasaraylı bu arada sosyal medyadan kendilerine görüş sorulduğunda böyle şey mi olur, burası Galatasaray, derhal ilişkin kesilmesi lazım dedi. Ertesi gün devreye Muslera girdi. Hem de Fenerbahçe puan kaybetmeden önce. Bu önemli bir detay. Fenerbahçe puan kaybetmeden önce devreye Muslera girdi. Futbolcular adına bir konuşma yaptı yönetim ve teknik heyetle. Sorun çözüldü. Gomis daha önce de buna benzer hareketleri olmuş ve Galatasaray'la yolları ayrılmıştı. Şimdi aynı suda iki kere yıkanılmaz, Gomis'i almak hataydı diyen var. Bir yandan da
Ya Galatasaray hiç gol atamazken Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında bu noktaya getiren performansı sergileyen de Gomis'ti diyen var. Galatasaray doğru olanı yaptı, rasyonel davrandı, duygusal davranmadı diyen var. Veya ya kardeşim Galatasaray camiasında böyle bir sporcunun yeri yok diye düşünen Galatasaraylı da var. Sen neresindesin? Şimdi sence bu derbide Galatasaray'ın Gomis'e ihtiyacı var mı yok mu? Var. Bence de. Bitti. Tartışma burada sona eriyor bana göre. Bu kadar basit diyorsun. Bu kadar basit. Profesyonellik böyle bir şey mi? Çünkü oyun böyle bir şeydir. Hani futbolcu yönetmek de böyle bir şeydir. Çünkü Gomis diyor ki ben diyor bu lafı söyledim ama bu soyunma odası konuşmaları diyor. Ben aslında sakattım o yüzden Hani bazen diyor ben tutamıyorum kendimi diyor. Böyle saçmaladığım oluyor diyor. Hı. Ya bunun açıklamasını da yapıyor bir şekilde. Yani. Neden affediliyor? O zaman Futbolcular istedi abi. Bu kadar. neden istedi? Şimdi tatsızlık çıkmasın. Peki sence Okan Hoca istemiyor mu affedilmesini? Okan Hoca kompleksiz bir adam istiyor olabilir. İyi bir hoca Okan Hoca. Hem de Bak kompleksiz şu bir üçü adam. de çok iyi bir hoca. Evet. Bu üç takımı da her türlü tartışmaya rağmen, her türlü kavgaya rağmen, her türlü tepkiye rağmen, her türlü haksızlığa uğramalarına rağmen bu üç takımı sezon sonuna kadar getirdiler ve şampiyonluk kovalıyorlar. Doğru. Çünkü Beşiktaş'ın galibiyeti halinde potaya girecek Beşiktaş. Gayet. Bu kadar basit. Dolayısıyla taşıdılar takımlarını. Dolayısıyla Okan Hoca da akıllı bir hoca. İyi de bir performans ortaya koyuyor. Bu takımda Gomis'e ihtiyacı var. Gerisini boş ver. Çünkü böyle yönetilir futbol takımları. Profesyonel. Bunlar genç ve ünlü insanlar. böyle. Genç, ünlü ve zengin insanlar. Bu kadar. Aynen. Ama Gomis'i de ben yadırgadım. Benim yani şöyle bir kalbim kırıldı. Galatasaray taraftarının kalbi kırıldı. Onu söyleyeyim. Gomis Galatasaray'da unutulmaz bir futbolcu Ya olacak ama bir oyuncunun oynamak istemesi önemli bir şeydir. Ama bunu Tabii tehdit. bunun da bir üslubu vardır, bir şey vardır. Bazen Gomis bunu kaçırıyor, şaşırıyor. Ama bunu yönetilmesi, Galatasaray tarafından yönetilmesi gereken bir durumdu. Yönettiler onlar da bence zaten. böyle çok örnek var biliyorsun Türk futbolcular içinde de. Unutulmaz futbolcular arasına giriyorlar ama camianın efsanesi olamıyorlar. Gomis sanki bu şansı kaçırdı gibi geldi bana artık bu hareketiyle. 2 oldu çünkü bu. Yani, Taraftar bunu unutmaz abi. Evet, Herkes olabilir. unutur, taraftar unutmaz. İkinci sayfaya geçelim. Çağlar Söyüncü'den Atletico Madrid'e ön imza. Bildiğim kadarıyla bu haberi ilk veren Levent Ümit Erol'du. O spor habercisini de tebrik ediyorum. Ergin Ataman'ın yeni adresi Panathinaikos. Ama görüşmeler bir Devam süredir ediyor. devam Ama ediyordu. Evet ama büyük ölçüde... Gündemdeki bir konuydu. Evet, gündemdeki bir konuydu. Ergin Ataman'ın yeni adresi Panathinaikos. 2 önemli transfer haberi. Birisinde teknik direktör ihracatı yapıyoruz. Hem de Yunanistan gibi bir hikayemiz olan komşu ülkemize ve basketbolda çok önemli bir ülkeye ve çok önemli bir marka olan Panathinaikos'a. İbrahim Kutlay gittiğinde falan tamam NBA'de çok büyük bir şey ama Panathinaikos'a bir Türk oyuncunun transferi falan bunlar çok özel konu başlıkları. Yani bu da öyle. Hem özel bir de orada yaptıkları da. Aynen. Ergin Ataman da öyle. İbrahim Kutlay da öyleydi. Kesinlikle. Git Atina'ya taksiye bin. Ben İbrahim Kutlay'ın arkadaşıyım de Tabii para almaz. para almıyorlar. Para almaz. Ben yaşadım. Almaz. Doğru söylüyorsun. Ben yaşamadım ama Yaşadım. eminim. Hatta konuşturdum İbrahim Kutlay'la taksici. Adam nasıl mutlu oldu anlatamam sana. Telefon Ya açtı. güzelmiş. Tabii. Çağlar'ın da Atletico Madrid'e gidişini Atletico Madrid savunma yani toplu takım savunması kültürü ayrı olan ve aynı zamanda da savunma bloğunda her zaman öyle kalburüslü adamlar kullanmış Evet. bir takım. Simeone bence büyük bir kültür. Çağlar'ın oraya gitmesi Çağlar için Büyük katkı. çok büyük Onun bir için ödül. büyük bir ödül ve de ona büyük katkı sağlayacak Çok bir şey. büyük. Katılıyorum Şöyle sana. hatta bir Türk kalecinin Fenerbahçe'nin birinci kaleci olması gibi. Şimdi belki başka takımların stoperi olmak daha önemli gelebilir insanlara ama Atletico Madrid'in Çağlar'ı tercih etmesi bence çok özel bir durum. Nokta atışı yapmış. Aynen. Çünkü Çağlar Söyüncü hani çok iyi bir performansı da yok bu sezon kabul edelim Toparladı ki. biraz son Ya dönemde. toparlamakla birlikte sezonu geneline bakıldığında çok iyi. Yok, Ama kötüydü. hocanın onu istiyor olması bu bir nokta atışıdır ve Çağlar'ın da bunun hakkını vereceğine inanıyorum. Yine yazısız Önemli. olarak bir fotoğrafı sadece anlatarak sana geleceğim. 18 yaşındaki Arda Güler
68 yaşındaki Jesus. Çok güzel. İki hareketi de enteresandı. Futbol adına izlenmesi keyifli. Jesus'un öyle isyanı falan. Yani bunlar hareketli, enteresan işler. Ya Jesus da diyor ki ya diyor bırakın diyor gidiyoruz işte şampiyonlar ya. Adam en sonunda isyan etti. Ya tabii ki sorunlar olacak. Çünkü rakiplerin de kuvvetli. Doğru. Yani hakikaten kuvvetli. Bu sezon yani sezon başından beri hep söylediğe geldiğimiz bir şey. Sezon sonuna kadar bu şampiyonluk mücadelesi devam edecek. Ne demek? Çünkü güçlü takımlar var. Rakiplerin çok güçlü. Jesus da bu mücadeleyi vermeye. Tabii ki çok hataları var, eksikleri var. Ama Jesus'un bu kötü antrenör, kötü hoca ve Fenerbahçe'yi kötü yönettiği anlamına geldiğini düşünmüyorum. Bak 3 teknik direktör de çok başarılı ve şampiyonluk yarışında son haftaya kadar taşıdılar takımlarını ve şahane bir şey yaptılar. Sağ olsunlar. Evet. Çok güzel bir ligimiz var. Hani hakikaten futboldan keyif alan, futbolu izlemeyi sever insanlar olarak ben bu rekabetin şahane bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok güzel oldu. Mükemmel. Bütün evet. maçlar güzel Aynen. olacak. Bir de hani çok büyütüyoruz işte. Heyecan dorukta. Jesus'un da yumuşak karnı Arda Güler'i az oynatması oldu. Hani uzun bir süre çok övüldü Jesus. Çok korundu. Çok gere göğe sığdırılamadı. Ne oldu? Esas adam oldu takımlarda işte. Ne oldu seni da teskin eden Arda? Onu da konuştuk. Tamam abi işte esas adam. Tabii. Bak esas adam. Esas adam. Takıma giriyor, takımın lideri oluyor Arda artık. Evet abi. Ne oynadı be? Ya maç berabere bitti ama attığı gol Ya falan oyunun normal. liderliğini üstleniyor bir anda. Çocukta o şey de var yani. Çok o büyük güçte. topçu abi. Çok güçlü bir sporcu. Çok büyük güçlü, topçu. kuvvetli. Karakter de öyle. Yok o anlamda Baksana. söylüyorum zaten. Her anlamda güçlü. Sadece fizik güçten bahsetmiyorum. Şu var ya hiç kolay bir şey değil. Ya. Şahane. O elini omzuna atıp Bravo. ya baba gel ya falan. Evet. Maçla berabere bitmiş ha. Bunu sağlayan da Jesus. Onun böyle davranmasını sağlayan. Onun hocası da o. Ondan emin değilim abi. Ben eminim. Dürüst davranmak isterim yani. Oradan emin değilim. Bu Arda'nın nevi şahsına münhasır özelliklerinden biri. Bu Arda Arda da ya, ben Arda'yı takdir etmiyor değilim ya. Herkesin bir hocası vardır. Serkan. bence Arda'nın onunla- hocası bu değil Yani, abi. he. Arda'ya layık hoca Guardiola Bu abi. sene bence Jesus'un Arda'ya çok büyük katkısı olmuştur. Hep söylüyorum, söyleme. Onu o yıldız seviyesinde tutan ve şu andaki o karizmasını da güçlendiren kişinin bence Jesus olduğunu düşünüyorum Arda için. Peki abi. Devam edelim. Kadıköy'de Jesus gerilimi. Yani olay bu şekilde yumuşadı gibi ama Fenerbahçe taraftarı biraz Jesus'a Çok tepkili. gerginler. Bayağı tepkili Çok ama. gerginler. Jesus'a tepkili artık. Bak yönetim falan değil. Artık Jesus'a tepkililer abi. Yani, öyle. Şimdi buradan bunu döndürmek için bak yanda ne yazıyor? Fenerbahçe ligin dibindekileri 7 puan kaybetti. Aha. Abi derbi de kazanamadı. Kimi yendi bu Fenerbahçe ya? Bak hani adamlar da haklı biraz ya artık. Bir de çıkmış el kol hareketi yapıyor bana diyor adam. Bak dedi bunu ben ağzım. O hareketini kim kulağımla savundu? duydum. Tabii ki yanlış yani. Öyle şey olur mu? Yani sen diptekilere puan kaybettin. Derbileri kazanamadın. Her şeye rağmen yarışın içindesin. Evet. Fakat Arda'yı da az oynattın. Kalktın bir de bize el kol hareketi yapıyorsun. Baba bari azarlama ya. Tabii. Hamit Altıntop bizi azarlamıştı ya Faroe Adaları maçından sonra. Baba bari azarlama ya. Evet. Hani Fenerbahçe taraftarını ben Doğru. biraz haklı görüyorum. Tabii çok abartmamaları lazım. Çünkü şu anda takım istim üstünde. Yıldızlar geçidi var burada abi. Barcelona'da Messi sesleri. Bir yandan Paris Saint-Germain'de kalmasını istiyor. 15 valizle birlikte seyahat ettikleri ortaya çıktı. Lionel Messi ile ailesinin. Dönüyor diyorlar. Dönüyor diyorlar. Bisikletle Barcelona şehrinde dolaşırken görüntülendi geçen hafta. Gördüm. Bak da şeyi takmış benim gibi kapüşonu. Bisikletle Barcelona şehrinde dolaşıyordu. Evi kapatmamış baba. Ben bunu anladım. Çünkü siteye giriyor. Kaldığı siteye giriyor. Evi kapatmamış. Bisikletle dolaşıyor. Dursun canım niye kapatsın? Senin Barcelona'da evin olsa, imkanı Dönsün olsa mü? kapatır mısın? Kapatmam. Evden Salak mıyım? ara Ben sıra abi kapatayım. Allah Allah ya. Niye kapatsın? Evi kapatmayı bırak. Evden çıkmam ki zaten. Yani Yani orada kalırım. Güzel şehirdir Barcelona. Yok Oo. ben İstanbul daha çok seviyorum da. İstanbul ben de daha çok seviyorum ama Barcelona'da yani başka bir şey. Kaba abi. olsa evi gidersin arasına. Eğlenceli güzel yemek yedir falan. Ara sıradan emin değilim. Şahanedir yani. Ronaldo da kabus yaşıyor. Suudi Arabistan'da Şampiyonlar Kupası'ndan elenmiş Al-Vahda'da 1-0 mağlup Ne oldu oldu? takımı Al-Nassr. Ligde liderliği kaptırdı. 3 kupadan da elendiler. Olmadı. İstediğini yapamadı yazık ya. Bir türlü olmuyor. Ne istese yapamıyor. Doğru. Dünya Kupası da olmadı. Burada da takımını taşıyamadı. Yapamadı. Ama bak Pepe hala ayakta. 40 yıl
40'lık Pepe Porto gibi bir takımda 1 yıllık daha imza Canım attı. Ronaldo da ayakta. Yani Çok iyi arkadaşlar. o anlamda zaten, değil. biliyorsun. Başka tabii biliyorum. Bu arada Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Bielitsa'nın enteresan açıklamaları vardı. Ya, bana yani bir kere şundan emin olun, mücadele eden bir takım ortaya koyacağım. Mücadele etmeyen o takımda olmayacak demiş. Bak diyor ki Bielika, ben futbolcunun pasaportuna bakarım. Bakmam. Benim futbolcularda aradığım şart futbol ve karakteri ve mantalitesi değildir. Futbol karakteri ve mantalitesi beni ilgilendirmez. Sahadaki oyun gücü ve zekası hiç önemli değildir. Güçsüz ve aptal oyuncu severim. Deseydi mesela. Hani şimdi şöyle okur bu tür cümleleri tersten okuduğunda bu ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani hiçbir şey dememiş. Ama şöyle bir şey var. Ne diyor Allah aşkına ya? Haklısın. Ben kendi anladığımı söyleyeyim. Ben futbolcunun pasaportuna bakmam. Biz bakıyoruz. Abi 8 Kim artı bakıyor 3, ya? 7 Ya artı bir 4, teknik- 8 artı 3, 7 artı 4 bakıyoruz biz. Onu demiyoruz abi. Biliyorum Bir ama teknik biz direkt- bakıyoruz. O başka bir konu. Ona da geleceğim. Futbol teknik direktör oyuncunun pasaportu o hani şeyde mecbur olursa bakar. Mecbur Ha, sayı bakacak tut. işte. Onu demiyor. Adam diyor ki ben oyuncu benim için iyi oyuncu. Hangi teknik direktör bunu söylemez? Yani herkes tabii ki öyledir. İşte o yüzden yabancı Ya kural burada olmamalı zaten. hani burada ilginç ne var ben onu anlamadım. Şimdi Bielika'dan ben çok daha güçlü bir mesaj bekliyordum. Ya inatçı biriyim. Kendini gösterenler kalacak, gösteremeyenler gidecek diye açıkça Peki kendini futbolcularına gözdağı veriyor. gösteremeyenler kalacak, gösterenler gidecek mi diyecekti. Tabii doğru söylüyorsun. Haklısın. Tersini Ben söyleyemezsin. hiç inatçı değilimdir, hiç umursamam ne olursa olsun o işi oluruna bırakırım mı diyecekti. Yarınki antrenmanı da iptal ediyorum Ha, falan. mı diyecekti yani. Demez, doğru söylüyorsun. Ya Ama hani anne- en azından demiş. Belki altını doldurur. Disiplin maç kazandırır, yok başıbozukluk maç kazandırır mı diyecekti. Doğru diyemez. Anlatabildim mi? Güçlü bir mesaj bekliyordum. Çünkü Anladım. çok doğru bir teknik direktör seçildi. Geçen hafta burada konuştuk seninle. Hani baktık, demeçlerine baktık gene. Aynen. Söylediklerine baktık. Dedik ki yani bravo, şahane bir seçim. İlk sayfaya dönebilir miyiz? İlk sayfada bir fotoğraf üzerinden gene konuşacağım. Hakikaten fotoğraf ne kadar önemli bir şey ya. Bak hiç yazıları falan boş geçtim. Okan Buruk, profil, yaş, başarı, kimlik, geliş şekli. Jesus, profil, yaş, geliş şekli. Şenol Güneş. Dördüncüsü alternatif olarak işte Bielitsa modeli. Yabancı, gelecek vadeden başarıya aç teknik adam modeli. Ve şu anda Trabzon'un ihtiyacı olan karakterde doğru bir teknik direktör tercihi ama biraz daha bir şeyler daha söylemesi lazım. Mottosunu güçlendirmesi lazım ve bunu Bizi ikna etmesi bize lazım. Evet. ve takımına iyice Ya benimsetmesi lazım. yabancı sayısı dedin de Atilla Gökçe bir yazı yazmış. Gene tartışılıyor. Bu Evet. yabancı sayısı tartışılıyormuş yani. Evet doğru tartışılıyor. Evet. Ali Koç Başkan 8 artı 3 mü demiş? 8 artı 3 istemiş. İşte onlar konuşulmuş. Nerede dur? Atilla abi de diyor ki yani şu bir şey ihmal etmeyelim. Yabancı ile ilgili sınırlama kararlarını ortadan kaldırırken kriterler belirleyelim diyor. Doğru. Hepten Bak sayıdan daha önemli. Serbest bırakın ama kriterler belirleyin. Artı 30 oyuncular için federasyona fazladan prim ödensin. 5 büyük endüstriyel ligden gelenlerle Afrika, Asya, Latin Amerika'dan gelecek olanlar için ayrı ayrı koşulların uygulanması gibi lütfen kriterler koyun diyor Atilla abi. Hep gündeme Ben gelen de konular. ilave ediyorum. Atilla abiye %100 katılıyorum. Kriterleri koyduktan sonra daha önemli bir şey var. Onu uygulamak. Uygulayın ama. Doğru söylüyorsun. Sadece koyduk demekle kalmasın iş. Daha Haliç önce de olduğu Kongre gibi. Merkezi'nde Fatih Terim açıklamıştı. Hatırlar mısın? Bu yerli oyuncuyu koruma kuralı diye. Ya yapılan her ekstra yabancıya ekstra bir para alınacaktı. Tazminat gibi. O para federasyonda bir havuzda toplanacak ve kulüplerin altyapılarına Türk futbolcu yetiştirmek üzere sermaye yapılacaktı. Herkes aa iyi ne güzel fikir falan filan dediler. Bir ay sonra kulüplerin isteğiyle kaldırıldı o. Ve İşte onu- elimizde kalan bu yabancı kuralı oldu. Evet. Yoksa Fatih Hoca'nın getirdiği Gayet sistem mantıklıydı. şahaneydi. Destek veriyordu. Ama uygulanamadı. Evet. Uygulatmadılar. Evet, kulüpler uygulatmadı. Ya uygulatmadı ne demek ya? Bak işte ben buna da biraz anlamıyorum.
Uygulayıcı federasyon, otorite federasyon kulüpler değil ki. Kulüpler seçiyor onu işte ya. Olmaz işte. İşte orada sıkıntı var. Öyle olmaz. O genel kurul yapısı bunu seçiyor. Öyle olmaz. O genel kurul yapısını seçtiği Olmuyor. yönetimlerde bunları yapıyor. Yapamıyor. Yani. Karar veriyorsun, Aynen. uygulayamıyorsun. Devam edelim. Son sayfamızda Semih Saygıner Kore'ye transfer. Milli bilardocu Semih Saygıner birçok profesyonel bilardocunun mücadele ettiği Kore Profesyonel Bilardo Ligi'ne transfer oldu. 2019'da Güney Kore'de kurulan ve Türkiye'den birçok sporcunun da yer aldığı bu ligde Saygıner'in yanı sıra Murat Naci Çoklu ve İspanyalı dünya şampiyonu Daniel Sanchez de. Ya Semih Saygıner'in önünde saygıyla eğilmek lazım. Her zaman. Müthiş yani. Çok da müthiş. örnek bir Ve karakter. kendi başına turnuvalar da düzenliyor, bir şeyler yapıyor. Hiç spordan kopmuyor, yeni sporcular yetiştiriyor. Müthiş gidiyor yani. Tümer Metin'i yetiştirdi en son. Biliyorsun değil mi? Evet öyleymiş. Ha, ben biliyorum da Bak seyircimiz bilmiyordur. ciddi seviyede bilardo oynuyor. Tümer Metin şu anda turnuvalara katılan bir pro Evet. bilardocu. Yani çok yakın. Yakın. Çok. Yapar valla. O el attığı her şeyde başarılı olan adamlar vardır ya. Öyle. Tümer Metin de öyle. Bak bizim Ümit Davala da öyledir. Tabii. Güntekin de öyledir mesela. İyi başarılı sporcular hep Güntekin de öyle deyince bir gülme geldi hani. Ayakkabısını bağlayamıyor ama sportif konularda iyidir diyorsun. İyidir, rekabetçidir. Tavla mavla adamın Tabii, kafasında tabii. kırar tavlayı Biliyor, kaybedince. biliyor. O hakemler kim, açıklayın. Fenerbahçe Kulübü bahsi geçen hakemler hangi maçlara, hangi hakemler hangi lehine fayda sağlamış ve hangi takımlar aleyhine karar vermişlerdir diye sormuş. Biliyorsun Merkez Hakem Kurulu bir açıklama yaptı Fuat abi. Bazı hakemler kara listeye alındı diyor. Yani bazı hakemler uzunca bir süre ya da belki Ya sonsuza kadar Fenerbahçe'de çok dinlendirilecek. güzel bir yanıt vermiş buna. Evet. Kim Kim açıklar bunlar abi diyor. ve Yani neden? ne diyorsunuz yani hani offside'ımsı diyenler var mı içinde falan filan diye biraz da böyle dalga geçerek işte diyorum ya hani meseleyi çok böyle deşelersen gündemde hep sürekli kalacak ve hakem meselesinin gündemde de doğru kalmıyor. Çünkü ondan herkes farklı, o gündemden farklı şekilde faydalanmaya çalışılıyor. Başta da programın başında söylediğimiz gibi ben biraz daha hani insanların işine bakması, meseleyi halletmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakemliğimizde problem var, o problemler çözülsün. Hakemlerimiz daha iyi hakem olsunlar. Evet ama Mesele budur. Bu da enteresandı. Ben de aynı şeyi sordum. İlk öğrenir öğrenmez aklıma gelen ilk soru bu oldu. Kimler kızakta ve neden? Tabii sorarsın bunu yani. Hani çok doğru bir soru. hala bu. da merak ediyorum. Doğru bir soru bu çünkü. Hala da merak Böyle bir açıklama gelirse kim dersin? Sen var şeyini açıklarsan konuşmalarını, öbürlerinden hepsinin açıklanması gerektiğini söyleyen kulüpler var hala. Bak burada var. Okusana, ben okuyamıyorum. Konya ve Ümraniyespor'da hak hukuk için var kayıtları açıklansın dedi. Derler. Daha önce açıkladınız. Açıkladın çünkü. Evet. Aynen. Hatta biz ne dedik? Var odası canlı yayınlansın. Maçtan Maçtan maç kadar izlenir. Daha çok. En azından. Hayatın derbilerine derbi tıraşı gerekli. Derbi, 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 derbi. Sinek kaydı dedin mi adresi belli. Derbi, 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 derbi. Tıraşın derbisi sinek kaydının ta kendisi. Derbi, derbi. Tottenham'dan tarihi karar, yenildik masraflar bizden demiş Tottenham oyuncuları. Newcastle'a 6-1 yenildiler. enteresan. Demişler ki Harry Kane sadece özür dilemek yetmezdi. Bu ağır yenilginin travmalarını atlatmak için biz de bu yolu seçtik. Güzel bir sorumluluk Deplasman duygusu tavrı bence. Çok güzel. Aferin Hoşuma yani gitti. telafi etmek adına değil mi? Evet. Yaratıcı. City Arsenal'i dağıttı hakikaten. Ya dağıtmadı bile. Dalga bile paralize geçiyor. etti. Evet. Bak paralize etti. Yani siz bak busunuz aslında bir durun oturduğunuz yerde dediler. Hakikaten hiçbir şey mi yapamaz ya? Yani Abi kimin ifadesiydi? Çok güzel bir ifade. Bağış Erten Ne sosyal dedi? medyasında paylaşmış. Dedi ki, diyor ki maçtan önce işte İngiliz basını hep işte bir satranç var işte Guardiola ile Arteta arasında falan filan. var. Ne satrancı abi diyor. Bir tarafta diyor vezir dolu diyor. Tabii. Diğer tarafta o kadar vezir yok diyor. Adil bir satranç değil bu diyor. Tabii ağır siklet, sinek siklet Aynen abi. boks maçı gibiydi. Adamda De Bruyne yok, sende Doğru var. söylemiş bu. Adamda Haaland yok, sende var yani hani ne satrancı. Ya Arsenal'de iyi gidiyordu. İşte hani hakikaten bu sezon çok başarılı bir sezon geçiriyor. Son haftalardaki o üst Doğru, üste mükemmel bir beraberlikler dışında gayet iyi gidiyor ama Kalibre. hani abiler geldi bir
Hocam bir durun dediler bakalım. Aynen öyle oldu. Real Madrid teknik Yok öyle. direktörü Carlo Ancelotti ne UEFA, ne FIFA, ne yerel federasyonlar futbolcuları umursamıyorlar. Evet. Yani çok maç oynatılıyor. Nefes almadan bir sonraki maça çıkıyor futbolcular. Bir şeylerin değişmesi gerek. Vallahi Mesela daha az maç oynayıp daha az para kazansınlar. ve daha çok maç sayısını artırmaya çalışıyorlar. Öyle deme. O zaman oyun standartları da düşecek. Sakatlıklar artacak vesaire. Yani maç sayısını belli bir yerde hani bizde sürekli takım dinleniyor var ya hani lan genç Evet. adam ne dinlenmesi diyorsun ama artık o seviyede maç oynanmaya başlandı. Artık hakikaten oyuncuların o genç insanların dinlenmesini gerektirecek bir takvim var dünya futbolu, Avrupa futbolunda Bir özellikle. yere basketbolda Ve hala da artıralım diyorlar. Kulüp sayısı artsın, işte maç sayısı artsın vesaire. Ona abi biraz bu bir şeye şey ben dönecek. Diyalektik doğru gereği bu bir iş şuna tartışma dönüyor olduğunu sonra. düşünüyorum. Basketbolda bir ara olmuştu yani sınırsız transfer. Yılın 365 günü transfer. Ligde yabancı kısıtlaması ama Euroleague'de oynayan takım aynı şekilde 5 yabancıyla da oynayabiliyor. Çünkü farklı statüler var. Ya çok fazla oynamamak lazım Serkan ya. Ama işte ne oldu? Sonra işte atıyorum mesela temsilcimiz Anadolu Efes öyle bir kadro kurdu ki Euroligi düşünerek de, ligi düşünerek de. Ligde bir Anadolu Efes izlendi, Euroleague'de bir Anadolu Efes izlendi. Yani ister istemez süreç bizi futbolda da bu noktaya götürecek. Yani De Bruyne'yi Şampiyonlar Ligi'nde izleyeceğim. Bir de ligin belli başlı maçlarında. Yani artık daha geniş havuzlarda daha çok futbolcuyla oynanması gereken bir Doğru. oyuna döndü bu. Böyle bakmak lazım bence. Profesyonel, yani kimse abi geri dönmez. Şimdi futbol tadını aldı mı paranın? FIFA, UEFA. Tamam olmadı daha az maç yapalım demeyecekler. Ya az maç yapalım demesinler, artırmasınlar diyorum ben. Daha da arttırmasınlar bence de. Artık zaten doldu ya. 365 gün Ama maç arttırmak izleyebiliyoruz. istiyorlar. Evet, arttırmak istiyorlar. Onu Katılıyorum. diyor adamdı. Haftanın fotoğrafı Premier Lig'de West Ham forması giyen Pablo 4-0 kazandıkları Bournemouth maçında akrep vuruşuyla attığı nefis gol. Hakikaten İzlemedim çok ben enteresandı. Ben değindim. İncitmeden yine değinmek istiyorum. Maçı anlatan genç spiker kardeşime bir şey söylemek istiyorum. Bu kadar özel bir gol çok nadir olur. Anlatımınla da akılda kal. Şimdi bu gol aklımızda kaldı. Biz unutmayacağız. Ne bu fotoğrafı ne de maçı izleyen izleyiciler olarak videoyu. Ama sen maçı anlattın ya bize. Orada hani çok normal gelir geçer bir gol gibi anlattın. Hayır. Orada farkına vardığın anda da değiştir. Mesela şöyle yani çok özür dilerim. Ukalalık gibi oluyor ama hani de ki Estağfurullah. çok sahalarda güzel. ender görülen bir gol de bari ya. Hani Der. der. Ben hani iyi bir spiker Ve olduğunu doğru bir şey düşünüyorum. söylüyorsun. Ercan Taner'in ben sana böyle hafızalarda kalan o kadar çok cümlesini söyleyeyim Aynen. şu anda bile. bir şey İmzanı söyledim. at. Sergen attı, şampiyonluk geldi. Mesela. Sergen attı, şampiyonluk geldi abi. Mesela bak tık diye söylüyoruz. Desene burada akrep gibi vurdu O diyor falan. ki Bir onu şey de- dedim diyor, bir baktım maçın bitmesine daha var diyor. Soğuk terlerle. Bitmedi diyor maç diyor. Ama programın bitmesine daha yok. Ya bak bir şey, bu Fanatik gazetesinde bir haber okudum. Çok enteresan bir istatistik. Tamam, seyircilerimizden de gelenlere bakacağız ayrıca. Dünyada en çok penaltı kazanan kulüpler hangileri diye bir istatistik Fenerbahçe. yapmışlar. Galatasaray ve Fenerbahçe listede var. Var mı sayılar merak İlk ettim. 10'da galiba. Ha tamam. Ama Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Fransa Ligi'nden hiç takım yok. Bunu da buraya bırakayım var ya şeyde, sosyal medyada. Şimdi ben onların avukatlığını yapayım mı? Yap. Yani yalandan. Abi ceza sahasında çok oldukları için çok penaltı pozisyonu oluyor. Evet doğru söylüyorsun. Manchester, Chelsea falan işte. Onlar PSG dışarıdan falan, vuruyor abi. Onlar ceza sahasında hiç Dışarıdan oynamıyorlar. vuruyor. ya. Evet, sizden gelenler Engin Seylan. Jorge Jesus'un ekibinde futbol aklını paylaşabilecek biri olduğunu düşünmüyorum. Sizin fikriniz nedir? Katılmıyorum. Bence iyi bir ekibi var ya. Bence de. Ama maç analizleri konusunda Avrupa maçlarındaki kadar başarılı değiller ligde bence. Rakip analizi. Rakip analizi. Devam edelim. Beyza Hanım. Fenerbahçe yönetimine kim gelmeli? Ali Koç'u başarılı buluyor musunuz? Fenerbahçe'de başarı nasıl tarif edilen bir şeydir sence? Şampiyon. Bu kadar basit. Fenerbahçe başarısız buluyoruz. Ali Koç'a bir alternatifi Fenerbahçe kulübü kendi üretmeli eğer üretmek istiyorsa.
Ha, biz nasıl işte Ama şunu Saadettin Saran falan nasıl diyeyim abi öyle bir şunu şey ben? söyleyebilirim ben. Mesela bir futbol adamı olarak, bir spor adamı olarak başarılı buluyorum Ali Koç'u. Bir spor kulübü olarak çok başarılı Sayın buluyorum. Koç hakikaten hani işte geliş şekli, o hani neden geldiğini anlattığı o projeleri, fikri, aklı, futbola dair düşünceleri, araştırmaları bence takdire şayan buluyorum. Ben spor kulübü olarak Fenerbahçe'yi çok başarılı buluyorum. Futbol takımı olarak da tarifsiz derecede başarısız buluyorum ama Fuat abi onu Tabii söyleyeyim. işte ikimiz de aynı şeyi söylüyoruz. Devam edelim. Mourinho. Roma Teknik Direktörü Feyenoord maçı sonrası son 10 aydır hep ağlıyorsun diyen Hollandalı muhabire UEFA Kupası logolu anahtarlık hediye ediyor. O da ağlıyor. Her şey bir sorun değil ya. Adamların tartışması, kavgası da medenice gelişmiş. Valla ne diyeyim? Enteresan bir adam. Ya bazen hani biz spor yazarları olarak, gazetecileri olarak evrensel anlamda söylüyorum bunu. Bazen çizmeyi açtığımız oluyor hakikaten. canım. Dolayısıyla bunlar da hani şimdi Mourinho mesela hoca değil diyoruz ya bazen. Yok canım ben diyen duymadım. Ya adama öyle kupayı verirler bak. Evet. Anlatabildim mi? Hep Ya ağlıyorsun. bazen Ağlıyor yoksa ama ya. bu sezon kötü gidiyorsun dese kimse Ama ağlıyor bir şey- abi ya. Sürekli bir şeylerden yakınıyor ya. Bak mesela Rıza Hoca ama o da için de diyor öyle ki şey vardır. ağlıyorsak bir sebebi var diyor. Ya Ha. ben başka bir şey söylüyorum. Ben takip etmedim o spor yazarını. Onun için bilmiyorum. Ha, ben de takip ama etmedim. bazen başka genel bir şeyden bahsediyorum. Bazen hakikaten üslubumuzda çizmeye açıyoruz. Doğru. Biz hani bütün evrensel spor medyasından bahsediyoruz. Hatta eleştirmenler olarak da müzik eleştirmenleri, sinema eleştirmenleri çok Tabii, yapar. oluyor. Ya hiç bak boşuna vaktinizi harcamayın falan Ya bunlar yazar. da olacak. Adam Ha, emek mesela- harcamış, Aynen, para harcamış. tabii. Boşuna vaktinizi harcamayın. Oha. Yani çüş ya. Adam da O bozuluyor senin buna. sektörün zaten. Ya Tabii. sen sinema var diye varsın. Ha, sonra Adamın o da yaptığı filmi Oscar eleştiriyorsun. törenindeki fotoğrafını gösteriyor adam. Oscar Anahtarlık, alırken. Oscar anahtarlık. Oscar mesela ya onun gibi bir şey. Bazen oluyor öyle. Olur öyle. Olsun. Biz de burada konu edelim işte. Eyvallah. Bitti mi program Bitti abi. yoksa? Ben veda edeyim. Ben bittim. Peki Derbi'nin sunduğu Nat Spor Gazete sona erdi efendim. Hoşçakalınız.